Hasan hocam hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Besmele. Ya bugün iki tane konumuz var. Bir tanesi östrojen. Östrojenle ilgili konuşmak istiyorum. Östrojenin işte sizde etkisi çok fazla. Yüzde de işte Evet. sertleşmeyle ilgili, jinekomasti ile ilgili sıkıntılar oluşturabiliyor. Zaman zaman bana da danışıyorlar östrojenle ilgili. Östrojenle ilgili düşüncelerin ne? Yarışma öncesi, yarışma sonrası yüksek oluyor, alçak oluyor, düşürmeye çalışıyorlar. Ne gibi sıkıntılar doğuruyor? Ya yarışma döneminde hocam çok fazla ciddi aslında herkeste böyle bir takıntı var östrojeni sıfırlamak gibi. Ondan sonra bir gergin agresif haller doğal olarak vücutta serotonin de baskılanmış oluyor ister istemez. Sporculardaki aslında genel olarak dediğim gibi sıkıntı aslında bundan kaynaklanıyor. Yani bir Bu östrojen baskılamanın amacı ne? Östrojenin baskılama amacı? dediğim gibi su atımı hızlansın. Ondan sonra vücut testosteron seviyesidir. Yani bunlarla ilgili ben de aslında bununla ilgili size geçen Cilt aklıma gelmişti altındaki aslında. su dokusunu azaltmak değil mi? Cilt altı ödemeyi azaltmak, Yani böyle cildi inceltmek. azaltmak yani aklınca kendi düşüncesi sadece bu. Ya Bunun haricinde parçalamak, ama böyle kasları daha detaylı göstermek. yani daha detaylı göstermek ama bunun haricindeki yararlarına bakıyor ama zararlarına da bakmıyor hiç. Mesela sadece Evet. burada su alsın, östrojen sıfırlansın, işte şey olsun. Östrojeni kimi de mesela şey yapıyor, mesela yaptıkları yarışmadan bahsediyorum, en büyük hata. Östrojeni sıfırlamadan tuz almaya başlıyor. Hem östrojeni sıfırlıyor hem tuz alıyor. Yani tuz alıyor, tatlı yiyor, bir şeyler yapıyor. Ben anlamadım. Herkesin şeyi var bu konuyla ilgili, çok fazla akademik bilgisi olduğu için. Bak ya ama ben şöyle söyleyeyim. Ya bir işte bir doğru vardır ya. Ya doğru vardır. Evet. Birçok doğru da olabiliyor bazen tabii. Ya doğrudur. Bundan ya zaten şüphe yok. Ama şöyle söyleyeyim. Şimdi bakıyorum yarışma backstage'de mesela diyeyim artık. Yani mesela atıyorum biri orada tatlı yiyor, biri tuzlu yiyor, biri çikolata yiyor, biri Nutella yiyor, biri bilmem ya. Biri almış eline hamburger yiyor, biri öteki orada bakmış atıyorum bir şey. Ya dedim yani anlamıyorum ya ben bunları. Ya şimdi östrojenin benim bildiğim kadarıyla kas dokusunda reseptörlerde androjen reseptörlerine şeyini arttırıyor, etkinliğini arttırıyor. Çünkü hayvan çalışmalarında azaldığı zaman androjen reseptörü azaldığını göstermişler. Ondan sonra azaldığında cinsel isteksizlik yapabiliyor, sertleşme bozukluğu yapabiliyor azaldığında, yani iyice azaldığında ama vücutta. İşte onun dışında yükseldiğinde zaten herkesin bildiği gibi jinekomasti, işte su tutulumu O zaman gibi şikayetler yaratabiliyor. Zaman zaman sıkıntı oluşturabiliyor. Sizde mesela benim gördüğüm kliniğe gelen östrojen laboratuvar seviyeleri en fazla ben 80'i gördüm mesela. 85 falan gördüm yani. şöyle söyleyeyim o Sizde zaman, az önce kaça kadar çıkıyor? hocam kas dokusundaki androjen reseptörlerini arttırıyor. Doğru mu? Şöyle, azlığında androjen reseptörleri, yani normalin altındaysa, fizyolojik seviyelerin altına indiği zaman androjen reseptörlerinin sayısı azalıyor. Yani Azalıyor. tabii o da ne oluyor? Kas gelişiminde negatif bir etki Onu yaratır diyecektim tabii ben de. ister. Tamam, onu diyecektim ben de. Hani şu yüzden anlattım. Hani o yüzden üstüne basarak tekrar sordum. Hani burada bir detayı aslında göstermiş olacağız da. Östrojeni sıfırladı. Vücutta testosteron var. Peki bu kas dokusundaki reseptörlere nasıl bağlanacak? Tabii o zaman sıkıntı işte yani. Sen normal Yani fizyolojisini bozuyorsun yani. o dengeden bahsederken bunu anlatmak istedim. Siz çok güzel bir konuyu bilimsel olarak açıkladınız. Hı-hı. Ben de oradan hani bir şeyi bağlantı yapmak istedim hani o konuyla ilgili. Aynen. Yani östrojeni sıfırlayıp oradan dediğim gibi kas dokusunda hani şöyle düşünün. Total testosteronu doğal olarak yükseltmek değil önemli olan. Serbest testosteron yükselsin ki kastaki protein sentezi de artsın. Sonuçta protein testosterondan şey yapılıyor mesela. Sentezleniyor. Aynen. Ya bir de şey var. Şimdi mesela testosteron aldığımız zaman normal şartlarda yüksek seviyelerde kötü kolesterolün artması gerekiyor. İşte LDL'nin artması gerekiyor. Ama testosteron aromatize olup östrojen çevrildiği için biraz kötü kolesterolden de kurtarıyor östrojen bizi. Yani Zincirin değil midir hocam? Protein sentezi, testosteron, kolesterol değil midir? ki kolesterol en başta. Kolesterol Hayır. Yani ben aşağıdan yukarı doğru saydım. Şöyle söyleyeyim o zaman. Kolesterol, testosteron, protein sentezi. Aynen öyle, aynen. Doğru. Sonra Gibi mesela. dediğin gibi Bu halka bozulmuş olmuyor mu bununla ilgili? kolesterol sentezinde mi diyorsun yoksa şeyde mi? Genel anlamda diyorum. Hani
bahsettiğim şu. Bu dengeyi bozuldukları zaman mesela bunlarla ilgili hiçbir ortada bir denge kalmıyor aslında. Tabii kalmıyor ya. Şimdi ama mesela anabolizan kullanıcılar arasında ben bakıyorum mesela testosteron kullananlar hidrotestosteron kullananlara göre birazcık daha fizyolojik oluyor yani anladın mı? Yani aromatize olmayan grupları kullandığınız zaman bir de üzerine şey kullandığınız zaman işte aromatoz inhibitörleri kullandığınız zaman iyice vücutta östrojeni sıfırlamaya çalışıyorsun. Yani iyice ortadan kaldırmaya çalışıyorsun. Yarışma hakkında dediğim gibi ben de size aslında onu soracaktım. Yani bu kadar sıfırlamak, yani bu kadar ciddi anlamda mesela şey yapmak doğru değil. Ama ben kendimden mesela örnek vereyim. Sıfırlamaktan kastım bu kişiden kişiye göre değiştiğini söyleyeyim. Bir kere ben burada şunu da bir belirteyim hocam. Daha önceki videolarımızda siz de biliyorsunuz 3-4. videomuz yani televizyon kanalından sonra. Bu benim anlattıklarım bana özgü. Benim yaşadıklarım, benim uyguladıklarım. Ben burada kimseye bununla ilgili sen bunu yaparsın böyle olur veyahut da sen bunu yapmaman lazım, sen şöyle yapmaman lazım. Bir kere benim en çok bugüne kadar hiçbir şekilde bu yani herkesten bahsediyorum. Bu video çekip de bunu yaparsam böyle olur, bunu yaparsam böyle olur diye bir şey yoktur abi. Tabii doğru. Örnek veriyorum. Benim mesela ben belki söyleyeceksiniz benim vücuttaki östrojen seviyem 220, 230'lara, 240'lara çıkıyor. O çok sağlam çıkıyormuş ya yani. Nasıl düşünmeye başardın? Mesela, aynen öyle. Şimdi mesela bunu nasıl düşürmeye başarıyorum? Ben bununla ilgili mesela normalde bunu Ahmet Hoca'ya, Mehmet Hoca'ya sorsan onda klasik bir bilgi vardır değil mi? Ben neden yarışmaya gitmeden önce sizinle sürekli mesela görüşme halinde size mesela danışırım, sizle konuşurum, sizden bilgi alırım, sizin tecrübenizi çünkü niye Ahmet Mehmet Hoca'ya soruyorum? Çünkü Ahmet Mehmet Hoca'ya sorduğum zaman klasik bilgisi şudur. Definisyon yapıyorsan günde bir Arimidex alsan yeter. Günde 1 miligram Arimidex benim hani derler ya dişimin kavuğuna yetmiyor. Ben günde 3 Arimidex aynen günde 3 miligram Arimidex alıyorum. Yine yetmediği için ben günde 2,5 miligram Femara'ya çevirdim. Günde 5 miligram Femara'ya kadar çıktığım ama tabii bunları kontrollü yapıyorsun anladığım kadarıyla değil mi? Bu ilaçları içtikten sonra da gidip yani ne olduğuna bakıyorsun galiba ben anladığım kadarıyla. Üçüncü haftadan sonra mesela tekrar gidip bir kan testi verip mesela bunu atıyorum düştüğüne kontrol ediyorum. Düşüp düşmediğini kontrol ediyorum mesela. Aynen. Yani bundan sonra yani bu değil yani abi benim göğüs ucum sertleşti, hassaslaştı. Ben de jinekomasti olabilir. Ben 5 miligram Arimidex veya 5 miligram Femar alayım demiyorum. Ya biraz tabii koşullar uygun değilse, yetersizse dediğin gibi tabii en güzel demek ki kan tahlili yaptırmak. Aynen dediğin gibi. O öteki hislerde birazcık tabii subjektif. Bir de şöyle bir şey oluyor. Mesela sürekli göğüs ucu uyarıla artık o duyarlılık ortadan kalkıyor. Evet. O duyarlılık ortadan kalktığı zaman o alarm ortadan kalkıyor. Bir bakıyorsun jinekomasti gelişmiş. Bir de öyle de bir durum var yani. Jinekomasti kendi östrojenini de şey yapabiliyor vücutta. Yani üretebiliyor. Vücutta östrojen seviyesini de yükseltiyor. Bir de progesteronla prolaktin de yardımcı oluyor kullandığı ilaçlara bağlı olarak jinekomastide. Bir de herkesin jinekomasti seviyesi bir değil yani. Daha düşük östrojen seviyelerinde şey olabiliyor. Jinekomasti olabiliyor ya da dediğim gibi 220'ye çıkmış mesela jinekomasti gelişmemiş bak şimdi yani. Görüyor musun? Benim östrojen çıktığı için jinekomasti gelişmiyor. Çünkü neden? Mesela bu süreçte mesela atıyorum bu kullandığım ilk 230'lardayken hiçbir şekilde jinekomasti diye bir şey yoktu vücudumda. Örnek vereyim. Tren grubuna girdiğim zaman mesela o grupta mesela bende direkt progesteron üzerinden mesela bende jinekomasti yapıyor. Tabii yapar. Dediğin doğru. Prolaktin seviyesi tavan yapıyor. Mesela bende bir hemen ikinci, üçüncü kullanımımda mesela bende böyle bir şey yapıyor. Sözde beklememen lazım. Çünkü dönmüyor östrojen aslında. Ama progesteron yani, prolaktinden gidiyor dediğin gibi doğru. Yani buradan yürüyor. Ben buradan yürüyor mesela. Yani bu dediğim gibi kişiye göre değişir bu. Yani şöyle düşünün. Ben bunu mesela test yaptırmasam ben sürekli günde 5 değil 25 miligramda ben femar alsam ki o zaman da ölürüm herhalde. Yani düşmez yani. Düşmez. Bunu mesela kontrolünü yapıp prolaktin yükselmiş, progesteron yükselmiş bununla ilgili mesela bir kontrolü ele alırsanız bununla ilgili çözüm bulunabilir. Ya şimdi bana da gelen vakalar var mesela sertleşme bozukluğuyla. Adamın testosteron çok iyi. Gayet güzel. 500-600 seviyelerinde. Ama hikaye östrojeni 70'lerde 80'lerde. Diyorum hani niye böyle oluyor? Birazcık sorguladığı zaman alkol çıktı mesela altından. Yani mesela bu hafta 2 tane hasta geldi öyle. Genç hastalar bunlar. 25-26 yaşında. Niye sertleşme bozukluğu olsun ki o yaşta yani? Olmaması lazım. Evet.
Yani, ama o içtiği alkol, her gün alkol olduğunu söyledi. Bir tanesi 5-6 tane bira içiyorum dedi. Bir tanesi de işte dedi hocam ne bulursam içiyorum dedi. Baktığın zaman alkolün östrojen arttırmasına bağlı. Kişide sertleşme bozukluğu gelişmiş. Ama şimdi ben de tabii düşürmem gerekiyor onları. Düşüreceğim, bakacağım bakalım nasıl cevap alacağız sonuçta. Ama dediğim gibi çok basit şeylerden etkilenebiliyor yani alkol, östrojen. ya hocam Ve östrojen de dengeyi de bozabiliyor yani. yani her anlamda ben sadece bazı şeyleri tek bir şeye bağlamanın doğru olduğunu bulmuyorum bununla ilgili. Yani bu östrojen, testosteron olsun, vücuttaki besin zinciri olsun, yani bunlar genel anlamda mesela hepsi mesela kontrol edilmesi gereken şeyler. Aynen. Peki bu hani yarışma döneminde böbrek hasarı görmüyor musun hiç? Ya da yoğun anabolizan kullanımına bağlı, yoğun protein amino asit alımına bağlı işte ya da işte kontrolsüz hipertansiyonu olan kişilerde filan hiç böbrek hasarı ile ilgili, böbreklerle ilgili sıkıntı çeken kişiler gördün mü? Hocam böbrekle ilgili ben yani kendim yaşamadım. E, Kendi sporcularımdan veya kendi çevremdeki insanlardan da herhangi böyle bir böbrek fonksiyonlarında bozukluk alanlarda duymadım açıkçası. Ama şöyle bir şey var. Böbreklerle ilgili yani sporcuların diyeyim, bu her branşta vücut geliştirme ile alakalı değil sadece. Ben bunu her branşta gördüm. İnanın çoğu şeyle ilgili, yani kilo ile ilgili mesela güreş olsun, kickbox olsun, boks olsun veya da diğer branşlarda, yani ismini hatırlamadım. Şimdi ben burada branş ayrımı yapmıyorum. Çoğu sporcunun çantasında bir su atıcı. Yani müsabakaya yakın dönemde. Yani şimdi böbreğin fonksiyonlarını en çok bozan bence su atıcılar. Kendi görüşüm. Yani anabolizanların dışında böbreği daha çok yoran, hatta diyeyim. Anabolizanlardan bile daha çok yoruyor benim görüşüm. Çünkü neden? Vücut dengeyi bozuyor. Yani dengeyi bozuyor. Tansiyon sistemini alt üst ediyor. Vücutta dediğim gibi sodyum potasyum dengesini bozuyor. Evet, elektrolit yani balansı gelişiyor. Doğru. Yani vücutta mineral kaybı yaşıyor. Vücut sürekli mesela bir dehidre oluyor ama farkında değil, yani bu şeyi yapıyor. Şimdi bir de mesela çok saçma bir cümle duydum. Geçen gün bunu hatta duydum. İsmini de söyleyeyim. Bir su atıcı tavsiyesinde bulunuyor bir sporcuya. Lasix alma diyor. O diyor kastan da gidiyor ama diyor. Yani böyle saçma cümlelere, böyle dediğim gibi, yani bunlar sadece ortamda konuşulan şeyler bunlar ya. Bunları konuşup da burada mesela miligramı yüksek su atıcılar almak nasıl, bilmiyorum, yani cesarettir yani bu. Tabii biraz cesaret, yani dediğin gibi işte su atılımı sizin o hani son hafta herhalde, son birkaç gün çok kıymetli herhalde sizde o yarışma günü. Hocam bununla ilgili mesela atıyorum, yanlış yaptıklarının en büyük yanlış sporcularda tuzu kesmeleri. Ya, tuz önemli, şimdi sodyum dengesini sağlaman gerekiyor. Dediğin gibi sodyumu düşürdüğün zaman bu sefer sistem değişiyor. Böbrek sistemi yine bir yerlerden tansiyon yaparak tutmaya çalışıyor. Yani sodyumu düşürüyorlar. Sodyumu düşürdükleri zaman vücutta biliyorsunuzdur. Bu sefer yani sizin yani şöyle söyleyeyim. Çok böyle basit, hemen anlaşılacak şekilde anlatmaya çalışacağım. Mesela vücutta sodyum düştüğü zaman vücut aldosteron hormonu bir kere yükselmeye başlıyor. Yükselen aldosteron hormonu direkt magnezyum, potasyum vücutta atılmaya başlıyor. Yani tamamen vücut dengesi bozulmaya başlıyor. Bununla beraber bu sefer tansiyon sistemi bozuluyor vücutta. Evet. Tansiyonu biliyorsunuz, potasyum, magnezyum dengesi. Ben anlamadım şimdi, yani vücutta tuzu keserek su atmaya nasıl çalışıyor onu anlamadım. Yani sodyumu keserek vücutta, hani bir şey vardır ya, tuz almadan tuz atamazsın vücutta, su atamazsın vücutta. Ya belli bir miktarda vücut zaten onu bir yerlerden miligram olarak buna örnek vermeyeceğim. Miligram olarak yine kendimden örnek vereyim. Ben miligram olarak 15 miligram, 20 miligrama kadar çıkıyorum tuzda. Yani bu deniz tuzu. Normal ya. Çok da değil aslında. Günlük 3 miligram yani örnek lazım. Bu bir şey yapıyor. 3 miligram, 5 miligram demeyeceğim. Bunu benim kendimde gözlemledim. Kendimde deneyip uyguladım. Kendimde sonuç aldım. Sistem bu yani. Aynen. Bize kaç miligram aldığımla ilgili bu. Ama vücutta dediğim gibi böyle bir denge vardır. Bunu yani sizin yerinize, hani ben anlatıyorum, kusura bakmayın ama. Yani vücutta sodyum oranı dediğim gibi vücuda düştüğü zaman, aldosteron hormonu yükseldiği zaman vücutta potasyum, magnezyum atımı başlar. Bu da vücudun dengesini bozar. Vücudu daha çok sulandırır. Çünkü neden? Burada renin-angiotensin sistemi devreye girer. Renin de bu böbrekteki suyu yani atmaz, idrardaki suyu atmaz. Bunu tutar ve vücuttaki kan basıncını yükseltmek için vücuda her zaman kan damarlarını daraltıp vücudu daha çok sulandırır. Vücuttaki suyu atmaz. Yani tam tersi tansiyon yapar. Bu dediğim gibi benim nacizane bir yanlışım varsa düzeltin ama benim kendi doğrum bu yani. Kendi doğrumun
Yani Ya doğruma göre benim gördüğüm şu, benim literatürde ben de hiç bana gelmedi mesela spor salonunda işte kullanıp da böbreklerini bozan kişi de şeyde vardı tabii literatürde var. Literatürdeki vakalarda kreatinin seviyesi 3,5 civarında. Yani mesela bizim kreatin normalde laboratuvarda baksan 1,3'ü geçmemesi lazım. Yani adam iyice artık diyalize yaklaşmış öyle gelmiş. İşte kullandığı anabolizanlar çok daha fazla. Bununla beraber işte amino asit protein alımı çok çok yüksek zaten. Aynı zamanda şey de oluyor, kas hasarı da oluyor. Bir de e, hem anabolizan alıyor, hem protein alıyor, hem D vitamini alıyor. D vitamini yüksek dozda. Hem de yüksek dozda süt içiyor. Hiperkalsemi oluyor. Kanda da kalsiyum yükselmesi e, böbreklerde filtrasyonu bozuyor ve böbreğin etli kısmında kalsiyum biriktiği için böbrek fonksiyonlarına zarar görebiliyor. Bir böbrek anlat. yetmezliği de şeyden çıkıyor. Neyden hocam? Ürik asitten protein miktarı çok olduğu için Evet. hiperürisemiye bağlı yani ürik asit çok birden geldiği için böbreklere böbrek yetmezliği gelişebiliyor. Aslında orada önemli olan şey şu. Yani sporcunun kreatinini 3'lere 3,5'lara geldikten sonra hastaneye başvurmadan ziyade aralıklı olarak böbrek fonksiyon testlerine baktırması önemli. Neden? Fark etmeden böbrek fonksiyonlarını bozabilir. Eğer böbrek fonksiyonları yükseliyorsa sporcu kendini kollamak için en azından işte spora ara verebilir, diyete ara verebilir ki böbrekleri kurtarsın. Ama dediğim gibi böbrek fonksiyon bozukluğuyla gelen sporcu oranı çok düşük. Bir tane benim gençliğimde şey vardı, bir futbolcu bir arkadaş vardı, kaleciydi. E, Böbrek yetmezliği gelişmeye başlamıştı. Ama o çocukta şey vardı, böbreğin atar damarında tıkanıklık var. Çok yüksek tansiyonu vardı bak. Çocuk fark etmemiş bak. 19'larda geziyor tansiyonu çocuğun. Ama çocuk genç olduğu için hiçbir şekilde onu hissetmiyor. Zaten kronik. Sonra o çocuğa şey yaptılar. Böbrek atar damarı dar olduğu için böbreği normal yerinden çıkartıp bu karın bölgesine başka bir yere bağlayıp oradan tekrar sisteme bağladılar. Atar damarı yenilediler yani. Hocam Sonra şimdi çocuğun şeyleri böldüm ama kusura bakmayın sözünüzü böldüm ama hani hazır şey gelmişken kısa kısa onlardan da bahsedelim. Geçen videoda arkadaşım biri kreatinle ilgili, siz kreatin dediniz. Hmm, Kreatinle ilgili dedi. Ben onunla ilgili nacizane bir açıklama yapacağım. tamam. Müsaadeniz. Şeyle ilgili, sütle ilgili bir şey söyleyeceğim. Kısa bir şey söyleyeceğim. Hı Yani hı. laktoz ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Öncelikle kreatinle ilgili mesela eğer anabolizan kullanıyorsa anabolizan kullanımından sonra vücutta ciddi bir enerjiyi de yani enerjide bir düşüklük oluyor. Antrenman esnasında bir düşüklük oluyor. Kreatinle ilgili bunu neyi söyleyeceğim? Kreatinle mesela kesinlikle hani hep konuşulan bir şey kreatin yükleme yapılır. Yani kreatin yükleme yapılması lazım. Çünkü vücuttaki belli bir kreatin seviyesi vardır zaten. Senin Evet. günde aldığın 2 gram, 5 gram kreatin vücudundaki seviyeyi sadece o seviyeyi korumaya devam eder. Ama kreatin bir hafta ve 10 gün gibi bir 20 gram yükleme yapıldıktan sonra normal seviyeye düşmeye başlanır. Yani 5 gram, 6 gram ne alıyorsa artık 10 gram veyahut da. Ama Hı. normalde benim tavsiyem mesela ilk 10 gün 20 gram ondan sonra 10 gram şeklinde devam Bunu edilir peki kreatin. yani böyle müsabaka yazılan insanlar için mi söylüyorsun yoksa yeni Bunu başlayan anabolizan insanlar için mi? kullandıktan sonra ilk başlayan insan da bu şekilde yapabilir. Anabolizan kullanımından sonra normal post cycle döneminde mesela enerji tamamen biliyorsunuz normal mesela anabolizan kullanımında vücuttaki enerji seviyesi çok yüksek oluyor. Kuvvet seviyesi çok yüksek Peki oluyor. bunun şeyi var mesela kiloya göre ayarlaması var mesela 60 kilo kullanıyor Hocam alan adam ben şu ona kadar almalı 100 kilo 120 kilo olan adam şu kadar almalı falan diye. gen olarak örnek vereyim. Biliyorsunuz kreatin fosfat depoları vardır vücutta. Aynen. Buna göre şimdi bunu mesela ayarlama bence kilo olarak şey olarak hepsi bunların yanlıştır. Ya Yanlış. vücudundaki kendi genetik mesela testimden örnek vereyim. Benim kreatin fosfat depolarım çok yüksek seviyede mesela. Buna göre kreatin alıyorum mesela. Ben kendimden örnek verdim az önce de o yüzden söyledim. Yükleme şeklinde alıyorum. Uzun bir süre dediğim gibi 10 gün yükleme yaptıktan sonra 10 gram 15 gram hatta ben 20 gram alıyorum 25 gram yapıyorum mesela bazen. Yani bu şekilde Peki ben kendim bu kullanıyorum. yaptığın antrenman miktarına göre değişiyor mu? Yok hayır hocam. Değişmiyor. Hı. Antrenmana göre değişmiyor. Sütle alakalı da şunu söyleyeceğim. Laktozsuz süt diye bir şey yoktur hocam. Mesela yani onu çok karşılıyorum Starbucks'larda mesela. Yani biliyorsunuzdur sütün temeline inerseniz aslında mesela galaktozdur mesela. Ama Bu şöyle bir laktoz şey bak. Bende laktaz eksikliği var. işte laktoz enzimle alakalı mesela şöyle söyleyeyim hocam. Şimdi nacizane yanlış anlamayın. Şimdi bu Estağfurullah. arkadaş laktoz enzimiyle problem var. Şimdi enzim nedir? Enzim aslında olmayan bir şey yaratmak, hatta yapmak. Enzim bir şey hızlandırmaktır. Yanlış mıyım?
Ya tabii ama şöyle bende mesela laktaz eksikliği var. Ben Şimdi normal ben laktaz... mesela Hı. yarışma döneminde şunu, kusura bakmayın sözünüzü böldüm de, Estağfurullah abi, enzim estağfurullah. mesela herkesin yaptığı şöyle var. Yarışma döneminde ben dedim ben günde 1 kilo et yiyorum mesela. Aynen. Günde 700 gram yakın pirinç alıyorum. Mesela yağ düşük tutuyorum. Ama bunların hepsinin biliyorsunuz vücutta bir enzim var. Proteaz var, lipaz var, amilaz var. Bunların hepsi bir enzimdir. Benim proteaz enzimin 1 kilo eti zaten hani o işi yavaş yapacak mecbur. Yani 1 kilo et Evet. zaten insan normalde sedanter bir insan tüketmez. Ben proteaz için mecbur bir enzim alacağım ki o işi hızlandırayım. Veyahut da Evet. amilaz, karbonhidrat yüksek alıyorum, bir amilaz enzimi almam lazım. Veyahut da bunların sindirim enzimi almam lazım bununla ilgili. Şimdi laktoz enzimiyle ilgili de laktaz enzimi alınca biliyorsunuz laktoz problemi olan insanlarda genelde anne sütünden başlar. Yani anne sütünü ememez. Hani az emer, şey yapar. Bu doğuştan bir şeydir. Sonradan Ama o olan bir şey sonradan değildir. gelişiyor abi. 20'li yaşlardan sonra çok gelişen hasta var. O da genetik yapıyla Hocam ilgili. Ben kendimden biliyorum çünkü yani. ya şöyle söyleyeyim, enzimle alakalı değil mi yani aslında, bu da baktığınız zaman mesela Şöyle anlatayım. Laktaz eksikliğinde mesela sütü içtin. Laktatı ortadan kaldıramadığı için ishal oluyorsun. Bildiğin işte ishal ben oluyorsun. anneden gelen özellikten bahsediyorum ama. Tamam, Sonradan şöyle oluyor gelişiyor. mesela çocukken bunu tolere edebilirken erişkinken tolere edemiyorsun gerçekten de, ama fazla değil bu kadar, hani reklamlarda yapıldığı kadar çok fazla değil gerçekten, nadir yani, o kadar da yaygın değil. Hani satış ticari de kaygı var işin içerisinde şimdi, yani biliyorsunuz Yani sütte ben size satılıyor söyleyeyim. ya laktasla. Yani Laktozu ne alınmış yapıyor işte, değildir. laktaz enzimli süt yapıyorlar. Laktatı yok ediyor ortada. Hani sen içiyorsun, şişlik yapmıyor, hazımsızlık yapmıyor filan diye bir Neden hocam? pazarlama stratejisi var yani. Yani aslında bu bir laktozu alınmıyor o sütün. Ya bir filtrasyondan geçiriliyor. Yok, şeyi koyuyorlarmış içine, enzim koyuyorlarmış içine. Laktaz enzimi Ha şöyle koyuyorlarmış içine. koyuyorlar ama aslında baktığınız zaman o süt ne oluyor bu sefer? Direkt şeker oluyor. Yani tabii Yani parçalanmış laktazı alıyorsun yani. Ama aslında o şöyle de bir normalde şey var. daha Mesela markete girdin, en faydalı olarak ne içebilirsin? Kalsiyum eksikliği, kalsiyum var içerisinde. Birazcık da doğal yani baktığın zaman. Hani şunu söyleyeceğim. Normalde bazen sporcular çok fazla süt içebiliyor. Hiperkalsemi olabiliyor. Öyle bir risk var ama tabii sizde bilmiyorum. Siz nasıl yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz sütle ilgili durum? süt ürünleri tüketmiyorum hocam ben. Kendi adıma söyleyeyim yani. Bununla ilgili. Bunlar yani genel olarak ben mesela atıyorum C Sütü çok vitamini alayım diye eleştiriyorlar ya. portakal. Yok östrojeni arttırıyor. Yok işte içerisinde alerjik reaksiyon yapacak şeyler var inek Ya hocam sütünde. östrojeni artırıyor diye adam soya fasulyesi yemiyor ya. Aynen böyle. Yani sen ona bakarsan Östrojen diye. var yani, çok güzel var. Yani halk tabirinde hayırlı işler dersin çıkarsa yani oradan. Ama şöyle de söyleyeyim. Ben mesela bana yaşlı insanlar geliyor, tamam mı? Adam sadece süt ve yoğurt yiyor. Mesela 70-80 yaşına gelmiş. Çok da sağlıklı maşallah, tamam mı? Süt yiyorum diyor, yoğurt yiyorum diyor. Yoğurt ağırlıklı yiyor tabii. Hem zamanda probiyotik diyor böyle. İçerisinde bakteriler de var. Sütü de taze taze içiyor. Yani adam neredeyse ineğinden sağacak, içecek yani. Sağlıklı oluyor hakikaten. Ama şöyle Ee, söyleyeyim mi? Başka bir canlının kendi yavrusu için yaptığı doğru. bize bir faydası yok ya. Ben de o işin o kısmındayım ya. Hemen Yani oradan yakalıyorlar zaten. Başka bir ya, canlı diyor, oradan ya, diyor. Hemen oradan ya ne gidiyor. yap- gelmişsin 60 yaşına, yani o orada kendi yavrusu için yaptığı orada 10 gram sütü, yani sana faydası olacaksa bırak O artık köyde yaşamayı. yaşayan insan başka ne içebilir ki ya? Bak şimdi mesela şey yapıyor adam, çay içebilir, süt içebilir. Ne içecek başka? Bir de su içebilir yani. O yüzden hani insanlar orada o şekilde yaşıyorlar, öyle mutlu mesut bir şekilde yaşıyorlar dediğin gibi, ama sütü çok Yani eleştiri alıyor. Süt dünyada hakikaten öyle, çok eleştiri alıyor. yani dediğim gibi şehrin, yani uzak büyük şehirde dışında yaşayan insanlar şimdi kalkıp da abi çay içme demir eksikliği yapar dersen o bardağı yersin kafana. Tabii, aynen. Vallahi güzel bir sohbet oldu. Çok keyif Ben aldım de ben. ben de Gerçekten. çok, gerçi var Vallahi ya, bunların devamını yapalım ya. aynen hocam, çok güzel oluyor yani, keyifli oluyor. Aynen. Farklı görüşleri birleştirmek güzel oluyor gerçekten yani. Farklı Aynen görüşler tabii ki. olabilir. İzleyicilerin de farklı görüşleri olabilir. Herkes fikrini yorumlarda yazabilir. Bize ulaşmak isterseniz ben Hasan Bey'in ve benim numaralarımı vereceğim. Danışmak isterseniz. Dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Çok sağ ol Hasan, geldiğin için, katıldığın Çok için. sağ olun. Ben teşekkür ederim hocam. Gerçekten ağzınıza sağlık. Sağ ol, sağ ol.
Size tekrar her şeyi mesela dün gibi hani aslında şöyle söyleyeyim, yani kendi araştırmalarım, kendi okuduklarımı size pekiştiriyorum aslında. Ya vallahi ben bir şey söyleyeyim. Ben sizden çok şey öğreniyorum. Yani bu östrojen 220 ne demek ya? Vallahi yani demek ki yani Oluyormuş. oluyormuş yani. Bir bro science diye bir olay varmış yani. Bro science diye bir olay var hakikaten yani. Yani böyle bir şey, sedatlar dışında da insanlar varmış diyelim hocam. Yok mu yani? Supra değil yani. Supra fizyolojik bir olay bu artık yani. Aşmış. Aynen. Aynen. Hocam Abi, kendinize iyi bakın. abi görüşürüz.